Dostlar selamlar, yeni bir piyasa değerlendirme videosu ile karşınızdayım. Piyasalar oldukça karışık. Dolar TL kendini yukarı atmaya başladı. Ons altın tarafında geri çekilmeler var. Gram altın yatay seyrediyor. Dolar TL yukarı gittiği için özellikle son bir haftadır uyarılarım vardı. Umarım o uyarılar yerine ulaşmıştır arkadaşlar. Özellikle son bir haftadır çektiğimiz videolarda altın tarafıyla ilgili, bakın ons altın tarafında dolar bazlı işlem yapanların dikkat etmesi gerektiği ile ilgili bir sürü uyarı yaptık. Tabii gram altın tarafında orta ve uzun vadede beklentilerimde, yükseliş beklentimde hiçbir değişiklik olmadığında parantez içinde aktarmıştım. Yine aynı şekilde düşünüyorum. Teknik seviyeleri konuşacağız. Gerçekten son bir haftadır güzel uyarılar yaptığımızı düşünüyorum. Umarım faydalı olmuştu. Bu arada videoları gösterdiğiniz ilgiye de çok teşekkür ederim. Her videoya 1000'e yakın yorum ve binlerce beğeni geliyor arkadaşlar. Tabii ki de desteklerinizi bekliyoruz. Videoya geçmeden önce hediye etkinliğimize katılabilirsiniz. Strateji hediyesi için arkadaşlar videoya bir tane beğeni, bir tane yorum ve kanalda abone olmanız yeterlidir. Gelecek videoda kontrolünü yapabilirsiniz. Şimdi son 20 yılın en büyük patlamasıyla karşı karşıyayız. Hatta o patlama gerçekleşiyor arkadaşlar. Nerede gerçekleşiyor? Dolar endeksi 107 seviyesini aştı. Artık dolar hegemonyası yürüyerek gelmiyor, koşa koşa bize doğru geliyor. Dünyada dolar depar atarak ilerlemeye devam ediyor. Son 20 yılın en büyük patlaması, çok çok büyük etkileri olacak. Neyden bahsediyorum? Dolar endeksinden bahsediyorum arkadaşlar. 2002 yılında en son 104.50'yi kıran, 105'leri kıran dolar endeksi 20 yıl boyunca 105'lerin altında fiyatladı. En son 2016-2017'de bir atak geldi. 2010-20'de de bir atak gelir gibi oldu ama hiçbir zaman 105 seviyeleri geçemedi. Ne zamana kadar? Son bir haftaya kadar 106 üzerine atamamıştı ki son bir haftada bunu attığını görüyoruz. Bugünlerde hareket daha da hızlandı. Son 20 yılın en büyük patlaması dolar endeksinde gerçekleşiyor. Bakın bunun etkileri çok çok büyük olacak arkadaşlar. Yani dolar endeksinin değerlenmesi demek. Dolar endeksin karşısında hiçbir şey duramaz arkadaşlar. Bugün ons altında o kırılımın gelmesinin tek sebebi dolar endeksi. Dolar endeksi yükseliyorsa eğer diğer ülke para birimleri karşısında dolar değer kazanıyor demektir. Dünyada bir dolara kaçış var demektir. Dolar ana yurduna, ana vatanı yani Amerika'ya geri dönüyor demektir. Zaten Fed'in son 4-5 aydır izlediği politikaları biliyoruz. ABD'de patlayan enflasyonu durdurmak için arkadaşlar Fed koşar adım faizleri yukarı çekmeye başladı. Devamı da gelecek. Bakın Temmuz ayında 75 bas puanlık bir artış gelebilir. 100 bas puan da olabilir bu. Ama ondan sonraki aylarda 100 bas puan, 125 bas puan gibi Fed artışlar konuşulacak. Mesela dakikalar sonra FOMC tutanakları var. Şahin söylemler gelecek. Artık bundan sonra Fed'in yaptığı her konuşmada şahin söylemler bekliyorum. Bunun da arkadaşlar dolar endeksinin bu kadar değerlenmesinde gerçekten içeride ve dışarıda para birimlerine karşı, bakın bizim TL'ye karşı da çok çok olumsuz etkileri olacak. Bakın dolar TL tarafına gireceğim ama şöyle kısa bir parantez içinde birkaç cümle kurmak istiyorum. Bunca zamana kadar dolar TL ile ilgili faizleri konuştuk. Ülkemizde faizlerin artırılmadığından bahsettik. Dünyada bütün merkez bankaları artırırken bizim artırmadığımızdan bahsettik. Türkiye içerisinde artan enflasyonu konuştuk. Bu risklerden bahsettik. KKM'den bahsettik vesaire konuştuk da konuştuk. Buna rağmen doların yan önlemlerle tutulamadığından bahsettik. Ama bundan sonra arkadaşlar gerçekten sisli bir alana giriyoruz. Niye? Artık dolar endeksi riski de var ve dolar endeksi arkadaşlar değerleniyorsa, bakın ons altın karşısında duramadı. Emtialar karşısında duramadı. Petrol karşısında duramadı. Dolar endeksinin karşısında durmak gerçekten imkansız. 2000'li senelerin öncesine bakın, dolar endeksin at koşturduğu dönemlere hiçbir ekonomi, hiçbir enstrüman dolar endeksi yükseliyorsa ona karşı bir önlem almıyorsa onun karşısında duramıyor arkadaşlar. Yani maalesef dolar endeksinin böyle bir etkisi var. Şimdi teknik seviyeleri konuşalım. 20 yılın patlaması, 20 yılın kırılımı geldi. Bundan sonraki süreçte dolar endeksinin 104-105 üzerinde tutunmasını bekliyoruz. Bu kırılım da öyle sahte bir kırılım değil arkadaşlar. 1,5 ay boyunca bakın buradaki direnci zorladı. Zorladıkça zorladı, satışlar geldi vesaire. Ama alımlar o kadar güçlüydü ki, dolara kaçış öyle güçlüydü ki ve kırıldı. Bundan sonraki hedefimiz
70'ler, daha sonra 113.30'lar. Dolar endeksinin buranın kırılmasıyla daha sonra 120'ler yaz sonuna kadar benim hedefim. Dolar endeksi koşar adım değerlenecek. Dolar dünyada patladı. Yükselişte devam edecek. Dolar endeksinden bahsediyorum. Peki şimdi lafı fazla uzatmayalım. Dolar TL'deki gram altındaki bütün seviyeleri konuşalım. Dolar TL tabi 17.25'lere kadar yükseldi. 17.24, 17.26, 17.25 o seviyeler görüldü. Şimdi pazartesi günü çektiğim videoda sizlere şunu aktardım. Bakın tüm enstrüman açıp izleyebilirsiniz. Geriye dönük şöyle videolara bakabilirsiniz. Özellikle Türkiye içerisinde açıklanan enflasyonu %78'i kırdıktan sonra çok önemli bir seviyenin geçildiğinden bahsettik. Dünyada enflasyon biraz durgunlaşmışken bizde yükselmeye devam ediyordu. Şöyle baktığımız zaman hareketli ortalamaların üzerine atak vardı. Özellikle günlük grafikte ben size 9'a 21 günlük exponential dediğimiz üstel ortalamanın üzerine attığımızdan bahsettim. Bu da ilk etapta 16.96 17.30'lara doğru bir atak olduğundan bahsettim. Yani 2-3 gün içerisinde çarşamba akşamına kadar 17.30'da bir atak gelecek dedim o videoda. Ve bugün çarşamba ve dolar TL 17.30'a dokundu. Bundan sonra ne bekliyoruz? Bundan sonra arkadaşlar yani dolar endeksi bu şekilde değerlendikçe dolar TL'de çok fazla bir geri çekilme beklemeyin. Merkez Bankası'nın çıkıp faizleri sert bir şekilde yukarı çekmesi lazım. Politika faizlerini her artırmadığı gün geç kalıyoruz. Tabii ki faiz de tek başına çözüm değil ama en azından durdurulması için bunun şart olduğunu söylüyorum. Merkez Bankası belki başka dönemleri bekliyordur. Özellikle seçim dönemleri olabilir faizleri yukarı çekilmesi için veya da dolar TL'nin böyle aşırı değerlendi, yukarı yönlü aşırı atakları gördüğümüz devülasyonun böyle had safhaya ulaştığı dönemlerde belki o faiz artışını kullanacaktır. Bilmiyorum orasını. Sadece tahmin yürütüyorum. Ama şu an herhangi bir faiz artışı yok. Faiz artırım söylemi yok. Bırakın faiz artırım söylemi, faizlerin daha da indirileceğine dair söylemler var. Bunun ışığında dolar TL'de hani böyle yan önlemlerle vesaire arda önlemler açıklansa bile dolar endeks değerlerinin 16.86 zor. 16.50 artık ana destek hattımız, bu aralıkta dalgalanma devam edecektir. 17.40 geçilirse ki gidişat o yöne doğru gidiyor. 18.20'ler hızlı bir şekilde gelir arkadaşlar. 17.40 üzerindeki kapanışlarda. Yani dolar kademe kademe 22'li seviyelere doğru 2-3 ay içerisinde yükselişine devam ettirecek gibi duruyor. Hedefimiz oralar ve baktığımız zaman göstergelerde bunu destekliyor. Şu anlık dediğim gibi 16.80 ana destek hattı. Oranın üzerinde tutunmasını ben bekliyorum. Şu anlık en azından böyle önümüzdeki 1-1,5 hafta boyunca 16.80'in altında bir beklentim yok. Yani bayramda özellikle bayramı böyle bir ne derler böyle zehir etme operasyonu vesaire de olabilir. Dolar endeks değerlenirken yani konjektür de uygunken dolar TL tarafında gerçekten 17.40 geçilirse bayramda böyle bir operasyon olabilir 17.80 ve 18.20'lere doğru. Buna da dikkat diyorum arkadaşlar. 16.80 üzerine tutunmasını bekliyoruz. Şimdi süper trende baktığımızda 17.10'lar geçildi. 17.10 üzerinde kapanışlarda devamının gelmesini bekleriz. Parabolik SAR'a baktığımızda parabolik SAR direnci de şu anlık kırıldı ama gün kapanışta görmemiz lazım. Böyle 17-15-17-20 üzerine geliyorsa parabolik SAR direnci de kırılmış demektir. Dolar TL için kısaca şunu söyleyebilirim. 1,5 hafta boyunca 16.80 altında fiyatlama beklemiyorum. Hani önlemler vesaire açıklandı. İşte faiz artırım söylemleri geldi ya da işte ona benzer hamleler geldi diyelim. 16.50 desteği çalışacaktır. Ama şu anlık dolar endeksi bu şekilde değerlendikçe 16.80 altını beklemeyin. En azından 1-2 hafta boyunca 17.40'da geçilirse yukarı yönlü isteğin devam edeceğini söyleyebilirim. Ha şunu da belirteyim, 17.40 öyle kolay kolay geçilmeyecektir. Özellikle 17.40'a yaklaştıkça ben şöyle dolar TL kuruna tekrardan böyle bir 17'leri doğru satış beklerim. Ama maalesef işte buralarda konsolide oluyor. Buralarda günlük kapanışlar alıyoruz. Orta ve uzun vade adına olumsuz olduğunu söyleyebilirim. Yani dolar TL'de çok fazla bir geri çekilme beklentimiz yok. Kısa vadede böyle hareketler olabilir. Onun dışında yükseliş beklentimiz devam ediyor. Euro TL 17 seviyesini koruyacağını düşünüyorum ben. Hala da düşünüyorum. Euro dolar paritesi tabii 20 yılın dibinde daha da inecektir. Bakın birlerin altını test edeceğiz. Hemen olmayabilir ama yaz sonuna kadar bunlar test edilecektir. Böyle bir ortamda tabii dolar yerine yani euro yerine dolar tercih edilebilir. Dolar daha fazla gidecektir.
Ama birin altını, parite birin altına indiği an euro dolar paritesi, oralardan artık euroya geçişler olabilir. Euro gerçekten güzel fırsatlar verebilir. Onu da konuşacağız ama elinde euro tutanlar için 17'nin altında bir beklentim yok 2 hafta boyunca. Üzerine kaldıkça 17.80 kırıldığı anda 18.40'lara tekrardan bir atak görmemiz muhtemel gibi duruyor. Şimdi lafı fazla uzatmadan altın tarafına değinmek istiyorum. Şimdi altın tarafı pazartesi günü uyarılarımız geldi. Özellikle ben size şunu aktardım. Hani altını ben ikiye ayırıyorum. Şimdi dolar bazlı işlem yapanlar, ons altını ve TL bazlı işlem yapanlar. TL bazlı işlem yapanlar için hani öyle çok büyük bir geri çekilme olacağını zaten düşünmediğimi belirttim. Yatay gidebilir, biraz geri çekilebilir ama öyle çok büyük bir düşüş gelmeyecektir. Dolar bazlı işlem yapanlar için ise artık karar seviyesine geldiğimizi belirttim pazartesi günü. O gün ABD tarafında piyasalar kapalıydı. Dedim ki bu seviyeler muhtemelen kırıldı. Altında da kapanış geliyor. Kademe kademe 1760 ve 1720'lere doğru satışların gelebilme ihtimalinden bahsettik ki o satışları da şu an görüyoruz. 1680'e kadar bu satışlar uzanabilir ons altın tarafında. Orası iyi bir destek attı. Orada tutunmasını beklerim ben. 1680 desteğini koruyacağını düşünüyorum. Tekrardan oralardan 1750-1760 böyle çıkışlar gelecektir. 1680 desteğine dikkat diyorum. Peki gram altın tarafı? Gram altında ne bekliyoruz? Gram altın tarafında alım için bekleyenler için 920 ve 940 aralığını işaret ettik ama o aralık gelmedi. Gelirse hala gelme ihtimali var 925 ile 940 aralığı. Hani 5-10 TL aşağı düşmüş, 5-10 TL yukarıdan dönmüş anlamam. 920 civarları, 940 aralığı benim için alım fırsatı olur. Oradan orta ve uzun vade için alırım. 1000 seviye üzerini beklerim. 1000 seviye üzerine zaten 1200 TL orta vade hedefine doğru daha sonradan, hemen değil bakın, daha sonradan çıkışlar devam edecektir. Şu anlık birazcık altın tarafı böyle gitgeller yapmaya devam edecek. Daha sonra gram altın tarafında yükselişlerin devamını bekliyoruz. Şimdi gram gümüş TL 10 seviyelerine doğru düşüşler geliyor. Şu an 10.70 seviyelerinde. 10, 10.20, 10.30 benim için alım bölgesidir. 16'ını beklemiyorum. Çıkışlarda 11.30 ve 12.30 tekrardan hedefimiz olacaktır. Borsa tarafı ile ilgili şunları aktarabilirim. Şurada bir ikili dip yapma çalışması var. Özellikle şuradan bir trend aldığımızda bakın şöyle bir logaritmik olarak değerlendirdiğimizde her trende dokunduğunda çok güzel tepkiler veriyor. Dönüş yakın. Hani borsanın ben inanılmaz yükselişler gerçekleştireceğini düşünüyorum. Borsamız güzel, borsaya yatırım yapılır arkadaşlar. Özellikle bu kadar enflasyonu patladığı dönemlerde BIST 30, BIST 100 hisseleri güzel kazançlar getirebilir. Alımlar gelecektir. Borsadaki her geri çekilme fırsattır. 2300-2350 seviyesinin altını beklemiyorum. Her geri dönüşte 2500 ve 2800 seviyelerin doğru çıkışların devamını bekliyorum arkadaşlar. Buradan hemen Bitcoin ile ilgili de şöyle birkaç kelam etmek istiyorum. Bitcoin tarafı da dolar endeksinin çıkışıyla beraber zaten onu fiyatlamıştı. Yataya sardı. Bu güzel, güzel. 19.800 desteği şu anlık koruyor ama yukarıdaki dirençleri şöyle çok rahat geçemiyor. Dolar endeksinin tabii gitmesi Bitcoin'de etkiliyor. Şunu söyleyebilirim ki hani 19.000, 19.200, 19.500'den alınan Bitcoin'ler 24.000 dolar civarlarından satılabilir. Şöyle bir 24.000 hata bekliyorum. Ondan sonra tekrardan Bitcoin ile ilgili değerlendirme yapacağız. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Yorumlara sorularınızı vesaire yazabilirsiniz. Bu arada yorumlarda böyle işte WhatsApp numarası bırakanlar, dolandırıcılar vesaire cirit atıyor. Hani onları önleyemiyorsunuz, engelliyorsunuz, kapattırıyorsunuz hesaplarını ama tekrardan geliyorlar. Dikkat edin diyorum. Kimseye para göndermeyin. WhatsApp'tan mesajlar atmayın. O bırakılan WhatsApp numaralarıyla benim hiçbir alakam yoktur arkadaşlar. O numaraları engellesek de hesaplarını kapattırsak da tekrardan geri geliyorlar. O yüzden dikkat diyorum. Yorumlarda hiçbir şekilde işte size WhatsApp numarası bırakan, işte ben Elit Türk'üm bana mesaj at diyen kimseye mesaj vesaire göndermiyoruz arkadaşlar. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Hoşça kalın.